Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oklava merdane kullanmadan, hatta hamuru elinizde yoğurmadan sadece karıştırarak çok kolay börek tarifi hazırladım. İnanın yapımı çok kolay, lezzeti de bir o kadar lezzetli olan böreğimizin hemen yapım aşamasına geçiyorum. Böreğimin iç malzemesi için pırasa kullanacağım. Yaklaşık burada 1,5 kilogram kadar pırasam var. Güzelce yıkamış olduğum pırasalarımı bu şekilde ortadan ikiye keserek kesme tahtamın üzerinde ince olacak şekilde kıyacağım. Çok da fazla ince kıymayalım. Tabii ki çok iri olacak şekilde de kıymayalım. Eğer pırasa seviyorsanız mutlaka bu tarifi pırasalı olarak yapabilirsiniz. Bu tarifle gerçekten tadı çok güzel oluyor. Tabii ki ıspanaklı veya kıymalı, peynirli de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada pırasaların uç kısımlarındaki çok yeşil yaprakları kullanmadım. Böreğin içinde çok hoş, güzel lezzet vermediği için sonrasında onları değerlendireceğim. Sizler de o şekilde yaparak güzelce pırasalarınızı bu şekilde doğrayabilirsiniz. Evet, ben bütün pırasalarımı doğradıktan sonra kenara alıyorum. Büyük geniş tavamın içine 200 gram orta yağlı kıyma ekliyorum. Çok fazla eklemenize gerek yok. Pırasa zaten böreğin içinde çok güzel lezzet verecek. Çok az benim gibi bu şekilde tavada yağsız şekilde rengi dönüp güzelce suyunu çekene kadar bu şekilde kavuracağım. Ben her zaman ilk önce böreklerde kıymayı bu şekilde kavuruyorum arkadaşlar, suyunu çektirene kadar daha lezzetli oluyor. Sizler de bu şekilde deneyebilirsiniz. Kıymamı yağ eklemeden rengi dönene kadar bu şekilde kavurduktan sonra üzerine bir tane büyük doğramış olduğum soğanımı da ekliyorum. Soğanı çok fazla küçük doğramadım arkadaşlar. Sonrasında içinde pırasalarla kaybolacağı için bir çay bardağından bir parmak kadar eksikle sıvı yağ ekliyorum. Tabii ki kullandığım çay bardağı çok büyük değildi. Birkaç dakika kavurmuş olduğum kuru soğanlarımın üzerine kenarda doğramış olduğum pırasalarımı da ekliyorum. Eklerken burada bir şey belirtmek istiyorum. Daha önce börek yapmıştım. Ispanaklı harcımın tamamını çekimde tabii ki eklemedim. Sonrasını kameraya kapatıp tamamen tabağımı sıyırmıştım. Bakın arkadaşlar, ben kameraya kapatıp tabii ki bu kadar zahmetle doğramış olduğumuz sebzeleri, iç harcını, bir de bu hayat pahalılığında tabii ki israf etmiyorum. Yani görmeden, tanımadan lütfen ön yargıyla yaklaşmayın. Direkt çöpe atmışım gibi yorum yazmışsınız. Ben kırılmadım, gücenmedim tabii ki, ama bunu da açıklama gereği duydum. Konu israf olunca bilinçlenmek adına da bu konuya değinmek istedim ve içiniz rahat olsun, kesinlikle hiç israf yok videolarımda. Bu konuya da açıklık getirdikten sonra videoma kaldığım yerden devam edebilirim. Bu arada tavamın altını kesinlikle kısmıyorum ki pırasam pişerken sulanmaması için çok fazla kavurmayacağım. 2-3 dakika pırasalı iç malzeme karıştırdıktan sonra üzerine 2 küçük tatlı kaşığı pul biber, 1 küçük tatlı kaşığı karabiber ve tuz ekledim. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Börekli pırasalı iç malzemede salça kullanmıyorum. Sizler tabii ki kendi damak tadınıza göre salça dilerseniz ekleyebilirsiniz. Salçanın o güzel pırasanın lezzetin önüne geçmesini istemediğim için ben tercih etmedim. Baharatlarını da ekledikten sonra 2-3 dakika karıştırdım ve ocağımın altını kapatıyorum. Pırasalı iç malzememi kenarda soğumaya bırakıyorum. Pırasalı iç malzemem kenarda soğurken ben de hamurumun yapımına başlıyorum. Üst su bardağı yaklaşık ılık su ekleyeceğim. Büyük fırın tepsimde yapacağım için arkadaşlar suyumu ve hamurumu birazcık fazla tutacağım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 pakette kuru instant mayamı da ekliyorum ve spatula yardımıyla mayamın aktif olması için bu şekilde karıştırıyorum. Mayanızın aktif olması için çok fazla karıştırmanıza gerek yok. 20 saniye kadar karıştırmanız yeterli oluyor. İçine 2 küçük tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuz yine belirttiğim gibi kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. İlk aşamada 3 su bardağı unumu ekliyorum. Unumu yavaş yavaş ekleyerek karıştıracağım. Hiç el değmeden sadece spatula ile bu şekilde karıştıracağım. Bakın arkadaşlar, ben toplamda 7 su bardağına yakın un kullandım. Tabii ki sizlerin un marka kalitesine göre değişebileceği için spatula ile bu kıvam alana kadar un eklemeniz yeterli. Lütfen un eklerken yavaş yavaş eklemeye özen gösterin.
Artık hamurum hazır. Çok fazla yoğurmadan hemen spatulamı artık kenara alacağım. Üzerine kapatıp kenarda mayalanmaya bırakacağım. Hamurum da yumuşak olduğu için çok kolay mayalanacak arkadaşlar. Saatlerce beklemenize gerek yok. Yaklaşık 45-50 dakika kadar kenarda mayalanmaya alıyorum hamurumu. Benim hamurum 50 dakikada bu kadar güzel mayalandı. Tabii ki bulunduğu ortamın sıcaklığına göre. Şimdi üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve spatula ile her yerinin güzelce yağlanmasını sağlıyorum. Bu sayede hamurumuzu yumuşak olduğu için daha kolaylıkla açma işlemini yapacağız. Mutlaka hamurumuzun her yerinin güzelce yağlanmasını sağlayalım. Sadece 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ eklemeniz yeterli. Yağlayarak güzelce her yerini yağlanmasını sağladıktan sonra tezgahımı güzelce unluyorum. Tezgahımızı bu aşamada bolca unlamayı ihmal etmeyelim. Hamurumuz yumuşak olduğu için aksi halde tezgahınıza yapışmalar olabilir. Biraz da üzerine bu şekilde çok az unluyorum elimin hamura yapışmaması için. Hamurumu açabildiğim kadar büyük kare olacak şekilde açacağım. Hamurumuzu açma işlemi de bizi hiç zorlamıyor. Yumuşak olduğu için hamurumuz bu işlemi kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Hamuru resmen elinizin altından zaten kayıyor. Bu böreğin bu aşamaları birazcık uğraştırıcı gibi olsa da arkadaşlar inanın çok kolay ve sonucu da çok lezzetli börek oluyor. Hiç oklava merdane kullanmadan mutlaka yapmanızı gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Hamurumun elime yapıştığı kısımlarda elimi unlayarak güzelce açtım hamurumu. 50 gram kadar tereyağımın üzerine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ çok fazla eklemeyin. Hamurun içinde güzelce donması için tereyağın daha çoğunlukta olması gerekiyor. Tereyağı da çok fazla eklemedim. Sadece 50 gram 4 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Hamurumun üzerine yağ ekledikten sonra fırça yardımıyla her yerine güzelce dağılmasını sağlıyorum. Kenar kısımlarını bu şekilde üste getiriyorum. Öbür kenarı da katlamış olduğum yerin üzerine bu şekilde getiriyorum ve uç kısımlarını güzelce düzeltiyorum. Ve tekrardan hamurumun üzerine bastırıyorum. Yağ tavamın içinde kalan yağın da kalanını da bu kısma kullanıyorum. Ve elimle de güzelce bastırıyorum tekrardan. İnceltiyorum hamurumu ve sonrasında bu şekilde katlıyorum. Gördüğünüz gibi hamur yumuşak olduğu için işlemler çok kolay. Sizi hiç uğraştırmıyor. Katlamış olduğum hamurumu bu şekilde tezgahıma alıyorum. Üzerine buzdolabı poşeti örtüyorum. Kenarlardan hava almayacak şekilde böyle kapatmanız yeterli. Yaklaşık 10 dakika kadar tezgahımda beklettim ki yağımın biraz donması için. Çok fazla donmasına gerek yok. 10 dakika 15 dakika bekletmeniz yeterli. Yalnız eğer sıcak havada yapacaksanız arkadaşlar yağladıktan sonra buzdolabında 10 dakika bekletmenizi tavsiye ederim. Kesinlikle oda ısısında yazın bekletmeyin. 10 dakika bekletmiş olduğum hamurumun da bu aşamadan sonrası açması çok kolay. Dokunduğunuz an hamur elinizin altından kayıyor. Sizi hiç zorlamadan hamurunuz kolaylıkla açılabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi kenardan çok fazla inceltmeden açarken arada yırtıklar da olursa hiç önemli değil. Elinizle bastırarak o kısımlarda yama yapabilirsiniz. Hamurumu birazcık genişlemesine dikdörtgen olacak şekilde açtım arkadaşlar. Sonrasında ortasında bu şekilde tekrardan hamurumu katlıyorum. Hamurumu bu şekilde güzelce üste gelecek şekilde katladım ve elimle bastırmayı ihmal etmiyorum. Biraz geniş olması gerekiyor ki pırasalı iç malzemeyi de orta kısma koyacağımız için böreğimizin daha güzel görünmesi için mutlaka buraları da bastırmayı unutmayalım. Kenarda soğutmuş olduğum pırasalı iç malzememi ekliyorum. Bu arada mutlaka içinde kullanacağınız iç malzemenin soğuk olması gerekiyor. Aksi halde böreğimizin içi hamurlaşma olur. Pırasalı iç malzeme bu şekilde kaşıkla etrafını güzelce yayıyorum. Çok uç noktaya kadar pırasalı iç malzeme gördüğünüz gibi getirmedim. Sonrasında bu şekilde hamurumun uç kısımlarını üste gelecek şekilde katladım. Elimle çok hafif bastıracağım. Geri kalanını tepsimle açacağım. Evet arkadaşlar yağlı kağıt serilmiş. Tepsime hamurumu yerleştiriyorum. Elimle sadece ufak dokunuşlar yaparak bu şekilde bastırmam yeterli oluyor. Hamurum çok kolay açılıyor.
Benim gibi bu şekilde katladıktan sonra iç malzemesini koyarsanız bakın bastırdığınız halde hiçbir yerde delinme veya iç malzemesi dışarıya taşma gibi bir durum olmadı. Çok güzel tepsime yerleştirdim. Bu hamur malzemeleriyle tam bu tepsi ölçüsü tam geliyor. Üzerini temiz bez örterek kenarda 15 dakika mayalanmaya bırakıyorum. 15 dakika tepsi mayası yapmış olduğum böreğimin üzerine bu şekilde kesme aparatıyla dilimleri ayıracağım. Sizler tabii ki daha farklı şekilde de dilimleyebilirsiniz. Ben de böreğimi keserken sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Böreğimi dilimledikten sonra 2 adet yumurta sarımı kasemin içine alıyorum. 3 damla kadar da pekmez ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da arkadaşlar sıvı yağ ekledim. Böreğimin üzerinin daha güzel parlak görünmesi için pekmezi çok fazla eklememeye özen gösterin. 2-3 damla yeterli oluyor. Tepsi mayası yaptığımız için hamurumuzun çok fazla havasının sönmemesi için fırçayla ufak dokunuşlar yaparak yumurta sarısını sürmeye özen gösterelim. Yumurta sarımı sürdükten sonra böreğimin üzerlerinin daha güzel görünmesi için ben beyaz susam kullanacağım. Bu şekilde sadece orta kısma dökmem yeterli olacak. Sizler dilerseniz benim gibi beyaz susam veya susamsız olarak da pişirebilirsiniz. Çörek otu da çok yakışır arkadaşlar. Dilerseniz çörek otu da ekleyebilirsiniz. Evet, böreğim artık fırına girmeye hazır. Öncesinde 180 derece alt üst fanlı ayarda 5 dakika ısıtmış olduğum fırınımı orta rafta değil, orta rafın bir altında pişirdim ki altının da böreğimin güzelce pişmesi için. Böreğim kızarana kadar bu şekilde güzelce pişireceğim. Mutlaka orta rafın bir altında pişirin ki el açması olduğu için alt tabanında güzel pişmesi için. Buna dikkat ederseniz daha güzel pişmiş olacaktır böreğiniz. Börek benim fırınımda yaklaşık 1 saatte pişti. Gördüğünüz gibi üzeri de çok güzel kızardı. Gerçekten tadıyla, lezzetiyle muhteşem bir börek oluyor. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Sadece bazı kısımları oyalayıcı gibi görülse de inanın oklava merdane kullanmadan sizi hiç yormayacak bir börek tarifi. Mayalı olduğu için de arkadaşlar katları böyle kat kat görünse de öyle çıtır çıtır bir börek olmuyor açıkçası. Ama sonuçta çok lezzetli bir börek oluyor. Hemen sizlere bir dilimini alarak yakından da göstermek istiyorum. Pırasalı, ıspanaklı, peynirli, kıymalı istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Her iç harcı ayrı güzel ve lezzetli oluyor. Sizlere yakından da dokusunu göstermek için bu şekilde servis tabağıma alıyorum. Üzerine bu şekilde bastırdığımda poğaça gibi yumuşacık değil ama tabii ki pul pul dökülen bir börek de değil. Sonuçta çok lezzetli, bu şekilde çörek tadında güzel bir börek oluyor. Alt tabanında ne kadar güzel kızardığını da göstermek istiyorum. Kesinlikle altında da öyle çiğlik yok. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener beğenirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.